Vajina daraltma operasyonları klinik ortamında, bazen de hastane ortamında yapılan daha çok fonksiyonel amaçlı ameliyatlardır. Buradaki amacımız hem kadında hem erkekte, erkek partnerde cinsel ilişkide alınan hazzın arttırılması, hissiyatın arttırılmasıdır. Doğru teknikle yapıldığı zaman kesinlikle his kaybı ya da duyarsızlık gibi problemler oluşturmaz. Vajinoplasti operasyonlarında en önemli kısımlardan bir tanesi, eğer ki bir sarkma problemi varsa, idrar torbasında ya da rahimde bir sarkma durumları varsa mutlaka bunların düzeltilmesi gerekiyor. Eğer koruyucu kılı fasyada bir problem varsa, bir yırtık varsa genelde doğuma bağlı oluşur. Bunların da mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Ayrıca bir takım kaslar zaten vajinayı oluşturan kas ve bağ dokusudur. Bu kaslar yırtılabilir, birbirinden ayrılabilir. İşte bunların tekrar yaklaştırılması son derece önemlidir. Burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi vajinanın yalnızca giriş kısmının daraltılması, daha ötesinin yani rahime kadarki kısmın daraltılmaması, o bölgeye dokunulmamasıdır ki bu türden yapılan operasyonlarda sonuçlar hiç umulduğu gibi olmaz. Vajina daraltma operasyonları ortalama 1 saat 15 dakika kadar sürer. Hastanede yapıldığı zaman genelde sabah hastalarımızı kabul etmekteyiz ameliyathaneye ve 1-1,5 saatlik bir ameliyat sonrasında hemen sonrasında serviste dinlenirler, istirahat ederler. Bu dönemde kontrolleri ve bakımları yapılır. Genelde akşam saatlerinde de rahat bir şekilde hastalarımızı taburcu edebilmekteyiz. Ameliyattan sonra tabii kullanacağınız antibiyotikler, ağrı kesiciler, pansuman için kullanacağınız bir takım kremler var. Bunlar detaylı bir şekilde size anlatılır. Aynı zamanda yazılı olarak da verilir ve bunları harfiyen uymanızı isteriz. Çok ağrılı bir operasyon değildir. Genelde 2-3 gün makada vuran hafif bir ağrı şikayeti olabilir. Hafif sızıntı şeklinde kanama olabilir. Hafif ağrılar, yanmalar, batmalar, iyileşme sürecinde kaşıntılar olabilir. Genelde bu ağrı kesici ilaçlar ve kullandığınız o pansumanlar sayesinde bu şikayetleri de rahat bir şekilde atlatabiliyorsunuz. Bir ay deniz, havuz, ağır sporlar, yoga, pilates ya da ata binme, bisiklet sürme bir ay yasaktır. Çömelmesini önermeyiz hastalarımızın bu süre boyunca. 1,5 aylıkta bir cinsel ilişki, cinsel perhiz süresi vardır. Dikişler genelde 1-1,5 ay arasında kendiliğinden erir. Alınmasına gerek yok. Eridikten sonra genelde o bölgede hiçbir iz de kalmaz. Vajina daraltma operasyonlarında yapılan en önemli işlemlerden bir tanesi de perineoplasti operasyonlarıdır. Perinenin onarılması, düzeltilmesi. Perine biliyorsunuz vajina ile anüs arasındaki bölgedir ve bu bölgenin özellikle doku sertlikleri varsa ya da cilt sarkmaları varsa ya da bu bölgede cilt fazlalıkları varsa, skin tag adını verdiğimiz, bunların da çıkartılması, düzeltilmesi son derece faydalı olacaktır. Çünkü epizyoskarları, doğumdan kalan dikiş izleri ve sertlikler hem estetik olarak kötü bir görünüm arz eder hem de cinsel ilişkide ağrı, acı gibi problemlere de yol açabilir. Bu skarlar genelde atrofik skar adını verdiğimiz çöküntü şeklindedir ama bazen de doku fazlalığı da vardır. Bazen burada da bir takım fasya defektleri ve fıtıklaşmalar olabilir ki bunların da ameliyatla eş zamanlı olarak düzeltilmesi gerekiyor. Ameliyatın bir diğer önemli kısmı, eğer rektosel yani bağırsak sarkması varsa ya da sistosel yani mesane sarkması varsa, hatta idrar kaçırma problemleri varsa aynı zamanda bu tür problemlere de eş zamanlı olarak müdahale edebiliyoruz. Tabii hangi operasyon yapılacak, operasyonun genişliği nasıl olacak, hangi anestezi yöntemi kullanılacak, hastanede mi yoksa klinik ortamında mı yapılacak, bu tür soruların cevaplarını tamamen doktorunuza sorarak danışmanıza fayda var. Son olarak şunu söylemekte fayda var. Genital estetik operasyonlar içinde, fonksiyonel amaçlı operasyonlar içinde vajinoplasti operasyonları oldukça iyi sonuçlar verir ve yara iyileşmesini hızlandırmak amacıyla da PRP gibi bazı ilave uygulamalar da doktorunuzdan isteyebilirsiniz. PRP'nin içinde biliyorsunuz ki bir büyüme faktörleri var ve dokunun hızlı bir şekilde toparlanma sürecini de sağlar. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel yarınlar diliyorum. Hoşça kalın.